Yapay Zeka'da bu haftadan herkese merhaba. Yepyeni bir bölüm, yepyeni hafta. Bir sürü gündem böyle sığmıyor elimine. Allah Dolu. olsun. Yani gündem kımıl kımıl da değil de böyle bir sürü kımılı arda arda koymamız lazım. Aynen öyle. Osman'la biz WhatsApp'tan yazışıyoruz. Her hafta böyle bütün hafta boyu gece Notlar gündüz alıyoruz, bir sürü. yazışıyoruz. Abi dedi her maddeye dedi 30'ar saniye ayırsak biz dedi 40 dakikaları buluruz herhalde bu sefer. Yani Çok madde eksilte var. 40 başlığa düşebildik. Çok ciddi saldırıyor bütün firmalar. Herkes işi gücü bıraktı. Çiftçisinden yazılımcısına yapay zeka şu anda odakta. Aynen öyle. Şu anda peki çok güzel bir mekandayız. Fark etmişsinizdir. Evet. Thales'teyiz. Reşadiye'de, Datça'da yeni Yeni açılmış. Çok güzel bir kafemiz var artık. Biz de müdavimi olduk bu vallahi. Burası çok hoşumuza Çok, gitti. Evet, güzel restoran edilmiş. Ben bu sokaklarda büyüdüm. Sen de yeni Ben Reşadiyeli yeni oldun. Reşadiyeli. Oyunu burada kullanacaksın bu mahallede. Kullandım geçen sene. Evet hatta. doğru, bu ikinci olacak. Yani öneririz, çok keyifli bir yer yapmışlar. İlk defa ben de giriyorum. Yolunuz düşerse Reşadiye'de, Thales'e mutlaka Tarihi uğrayın. sokaklarda dokuyu koruyan çok güzel bir mekan. Biz yapay zekada bu haftada gördük sizi geldik dersiniz anlarlar. Evet. Evet, gündem çok yoğun. Hemen başlayalım. Dur. Gündem çok yoğun. Hemen başlayalım. Elon Musk Grok'u açtı. Yapacağım demişti, yaptı hakikaten adam. Biz de bunu daha önceden söylemiştik. Demiştik demek istemiyoruz ama demiştik. Kimileri açmaz etmez falan diyordu. Bizim hiç şüphemiz yoktu. Kesin yapar diye düşünüyorduk. Ya adam bir kere patron şirketi olmasından dolayı ya onun. bir gece yatıyor kalkıyor diyor ki herkese açın. Açın yani. daha verin. Ha, yönetim kuruluna bir hesap sorma yok, bir şey yok. Yani. Parasını ben verdim. Ha, ben durumu. verdim diyor, bitirdim diyor ve iddialı da bir yapay zeka Yani aslında. kaynak kodları açıldıktan sonra hemen dalan programcılar gördü ki hiç fena değil. Yani çok kısa sürede bu kadar başarılı hale getirilmesi 300 GB bir dosya. Şu andaki lokaldeki talep ettiği şeyler 64 GB RAM, 16 GB VRAM ile çalıştırılamayacak kadar işlem Güçlü, gücü ağır istiyor. bir sistem. Deneyeceğiz biz de bizim o büyük makinede ama Ya bizimki de evet. çalışır Yani, mı bilmiyorum. Bakarız. Mevcut piyasadaki açık kaynak kodlu büyük dil modellerinin hepsini Lama'yı, Mistral falan tokatlıyor. 314 milyar parametreyle çok ciddi bir parametre. hazırlanmış. Şu andaki haliyle açmış olduğu kaynak kodlar sadece bir işte sohbet botu falan gibi değil. Tüm ana motor. Yani bunun üzerinden modifiye ederek görsel de üretebilirsiniz. Sora benzeri bir şey de çıkartabilirsiniz. Altyapıyı vermiş komple. Dil modelinin mantığı bu zaten. Yani hangi Aynen. alana uyarladığınıza bağlı olarak size ürettiği çıktı değişiyor. Bu Aynen. çok değerli bir şey. Muhtemelen şu anda işte Xiaomi'nin, Huawei'nin, Microsoft'un, atıyorum Meta'nın serverlarında Deneniyordur, hıldır hıldır. didikleniyordur diye tahmin ediyorum. Kesinlikle. Bizim de ülkece ucundan yapıyordur belki Havelsan'daki o genç mühendis arkadaşlarımız. Bu hazır falan. böyle bir şey Böyle vermişsen bundan geri kalan olmaz yani. Open source Linux bir zamanlar mesela bütün devlet daireleri için düşünülmüştü. Pardus projesi. Evet. İyi de gidiyordu. Sonra yavaşladı. Şu andaki son durumunu bilmiyorum. Umarım yapay zeka atağını ülkece ıskalamayız. Bu en azından iyi bir başlangıç olabilir diye düşünüyorum. kesinlikle öyle. Bunun paralelinde Nvidia'da lokal Nvidia o elemini abiyle açtı. Huawei da enteresan. 30 GB o indirip denenebiliyor. Onda Daha biri boyutunda. Kısıtlı bir şey. Tabii ki datası vesairesi tek dil destekliyor falan ama indirip deneyelim diye düşünüyorum. Senin makinede muhtemelen Bu çalışır gibi ama Türkçe dil desteği yok. Yok tabii, şu İngilizce anda tabii yok. ki. Yani bu arada Huan mıydı ya? Neydi adı? Huang. Jensen Huang. Jensen ne? Jensen Huang. Jensen Huang mı ne diyor? Huang. Çok garip söylüyorlar. da onun için. Evet, gırtlaktan galiba. Bu arada Jensen Huang ya da dur şöyle söyleyeyim. Nvidia CEO'su geçen hafta bir geliştiriciler toplantısı yaptı. Stadyumda yaptı. 11 bin kişinin katıldığı. Evet. Bayağı havalı bir etkinlikti. O etkinlikte de yine ne kadar önemli datalar verdi, işte nerelere gidiyor bu iş onları biraz anlatmaya başladı. Ve tanıttığı işlemci var, kafam kadar işlemci çıkarttı. En büyük, 50 bin dolara kocaman falan bir şey, 30, satılacak. 40, 50. Tabii evde kullanacak bir alet değil. Tabii o serverlar için serverlardan özel oldukları. üretilmiş ama şeyde grafikleri de var, onu da gösterelim size. Nvidia'nın ne kadar büyüdüğünü, son 2 yılda özellikle nasıl katlayarak ilerlediğini görüyorsunuz ve çok iyi pozisyonlandı Nvidia. Çok güçlü çok gidiyor. iyi Herkesin radarında şu anda Nvidia var. Yatırımcılar bile hissesini alıp Gitgide büyük 2 trilyonu da geçti. para kazanıyorlar üzerinden. Yani o çıkarttığı işlemci en son ki üretmiş oldukları AI işlemcisinin
4 katı güçte ama 25 kat az enerji ve şey harcıyor. Aynen öyle. İstemde bulunuyor Hem falan. performansı Performans yüksek hem ve enerji tüketimi düşük. Yani bu başarılı Doğru bir iş. orantılı. Tabii ki abi deri ceketi çekip saçları fönleyip çıkmaya alıştı. En son güzel bir cümle not almışım. 38. maddeydi ama tam yeri gelmişken diyelim. Tamam. Twitter'da çok gülmüştüm. Jensen Huang is the new Taylor Swift. Yani sahneyi seviyor anlamında. Ya ama daha çok rockçı gibi baba böyle. Yani. Evet. Tip sanki rockçı. Ama Sailor kültürle Swift. büyüme biri sonuçta. Tabii, adı tabii. Tayvanlı falan kökeni Tayvan ama ama merkez kökenini de hiçbir zaman unutmuş değil. unutmamış evet. O Hala da- pazara çıkıyor falan. Aynen öyle. Devam Ee, ediyoruz abi. 4. maddedeyim. Dördüncü maddemiz Gemini 1.5 Pro denemeye açıldı. Henüz iyi değil dedi. Çünkü ilk açıldığı an ona kullanabilirsin waitlist'e dediler. girmiştim. Düştü önümüze. Biz Advanced'ını kullanıyoruz Gemini'nin. Memnunum şu andaki halinden ama 1.5 Pro 1 milyon token diyor da çok halüsinasyon görüyor. Yani zırvalıyor, araya doldurmalar yapıyor. Mesela uzun bir Kafa senaryo yanıyor. yazmak istiyorsun, filmi analiz etmek istiyorsun. Ortalardan sonra doldurmaya başlıyor. Zaten ben diyor henüz geliştirme aşamasındayım. Yani bana çok güvenme. Yani fikrin olsun diye açtık falan diyor. Takipteyiz. Daha oturmadığını görüyoruz ama. Şimdi tam bu dediğimiz gibi bak Elon işte Grok'u açtı. Nvidia yeni bir dil modeli tanıttı. Yeni işlemci tanıttı. Tim Cook da Sundar Pichai ile buluştu. Olduramadı Apple bir türlü. Ya, Yani satın almalar yapıyorlar falan. Darwin AI'yi satın aldılar ama Şimdi geçen hafta bu arada Apple hissedarlar toplantısı vardı. Yani Tim Cook'un hesap verdiği tek toplantı herhalde odur diye düşünüyorum. Onun dışında tepedeki adam kendisi olduğu için. evet. Ve hissedarların sürekli sorduğu soru yapay zeka konusunda biz ne yapıyoruz? Apple nerede? Nereye pozisyonlanacak? Ve biz bu gelişmelerden dolayı rahatsızız. Gelişmemelerden Değer dolayı. düşüyor, hisseler düşüyor. Aynen öyle Yani ve o sırada çünkü bunlar hissedar abi. Evet, parasına Nvidia'ya bakın. yatırırdık diyor bilseydik. Apple'a niye para kaptıralım? Yani. Apple'da tabii bununla ilgili bayağı bir çalışması var aslında. Onunla da ilgili yeri gelmişken ben hemen 2 dakikada özetleyeyim kısacık. 2 dakika değil de 30 saniyede 30 özetlemeye saniye. çalışayım. Şimdi Tim Cook biliyorsunuz işte Google'la görüşmeleri sürüyor. Ama bir taraftan Amerika'daki kaynaklar aslında OpenAI'la da görüşebileceğini söylüyor. Yani Apple bir şekilde bu işte yol almış bir partnerle omuz omuza verip bir konumlanmaya sahip olacak. Buradaki hikaye şu, Google'la bir geçmişleri var. iPhone'larda biliyorsunuz standart Google arama motoru geliyor. Ve her yıl Apple Google'a 20 milyar dolar ödüyor bunun için. Şimdi Simbiyotik bir hareket tarzı. aynen öyle ama şimdi şöyle de bir şey var. 2 milyar iPhone kullanıcısı var dünya üzerinde ve Gemini'da Apple'la standart gelirse 2 milyar kullanıcı anında ulaşmış olacak. Bilmiyorum. Müthiş bir geri dönüş. Evet. Müthiş bir geri dönüşten ziyade deneyimle ilgili test yapmayla ilgili acayip hızlı sonuçlar elde edecekler ve Gemini'nin gelişmesinde de çok büyük katkısı olacak Apple'ın bu durumda. Mantıklı olan Google'la işbirliği gibi gözüküyor. Yani. Akşam yemeğine de çıkmışlar. O kare güzeldi yalnız yani. Öpüştüler filminden mi bir sahne bilmiyoruz. gibi İtalyan lokantasında mafya babaları var. Aynen. Loş ortamda pazarlık yapar. İki çok büyük Mır patron mır konuşurlar bir de. oturmuşlar lokanta köşesinde pazarlık ediyorlar. Demek bu işler en tepede de böyle yürüyor. Aynen öyle yani neticede diyalogla yürüyor. Bir tane güzel Wired'da bir editör çok güzel bir deneyim yazısı yazmış. Apple Vision Pro'nun. Çok güldüm ona ya. Evet, Apple Vision Pro denemesini yaparken ağladığını söylüyor. Hayat Güzeldir filmini seyrederken gözyaşlarını tutamamış. Ama Apple Vision Pro'da gözyaşlarını tutamamak başka sıkıntılara sebep olmuş. Çünkü içeride birikmiş sular lastiğinin alt tarafı suyu çekmiş. Buharlaşma başlamış ve yazısı da başlığı da Apple Vision Pro ile hiç ağladınız mı? Zenginlerin de dertleri olabiliyor demek ya. Valla sen O kadar 3500 dolar al. parayı verip bunu Şurada yaşa. maske gibi böyle suyun Nereye altında kadar da dolsun falan. su kaçar ya suyu aldığında onun gibi görünüyor. Yani ağlama problemi. Ağlama testi yapmış yani kadın. Güzel bir test bence. Bir diğer maddemize geçelim. TikTok abi. TikTok ya- Amerika'da Çok çirkin davranıyorlar TikTok'a ya. Ya TikTok. satacaksın ya benim ya benimsin ya kara toprağın. yani ya bölün Amerika kısmını ayrı bir şey yap, şeffaf hale getir, biz görelim edelim ya da kapatacağız seni falan durumları var. Ya da bize sat diyorlar. Sat yani. diyorlar.
Tabii ki TikTok buna karşı yani nasıl taktik ByteDance geliştirir? öyle sıradan bir şirket değil, Değil, çok kuvvetli bir çok şirket. iyiler. Artı kapattım Amerika'yı, ya ne yaparsanız yapın O dese yapabilir. de dünyanın birçok yerinde en çok kullanılan sosyal medya platformu TikTok. Çok Kim ne derse geri desin. basmayacak kadar güçlü hale gelmiş Umurunda durumdalar. bile olmaz. Yani tabii ki umurunda olur ama boyun eğeceğini ben zannetmiyorum. Satmayacaktır diye düşünüyorum. Yani bu ByteDance. tip yasaklar mesela OpenAI bütün Avrupa'da yasaklanmıştı. İtalya'da yakın zamana kadar yasaktı falan. Regülasyonlarla bir şekilde bir orta yol bulunuyor. Yani koca TikTok'u koca bir şeyde ülkede kapatmak. Ki çok da ciddi kullanıcısı var. Yani zannetmiyorum öyle bir şey olacak ama zaten şöyle bir şey var. Temsilciler Meclisi'nden geçti ama Senato'da iş ağırlaştı diye makaleler okudum. Yani o iş öyle dedikleri kadar hızlı ve seri bir şekilde çözülemeyecek gibi gözüküyor. Ama Evet. gündem oluyor mu? Oluyor. 8. maddeye geçelim. Bu Pardon. şu günlerde bol miktarda röportaj izliyoruz. Sen de şey atıyorsun kanala zaten. Evet, ilham altyazılı veren falan, ilham verenleri. sohbetler, Jensen Huang'la işte konuşmalar. Lisa An'la falan Lisa Su'yla olan röportajı. Kuzenliğiyle. Mira Murati, OpenAI'nin CTO'su, Technical Officer. Bununla olan röportajda gerçi Sam Altman'ın da vardı. Ona biraz sonra geleceğiz ama iyi gazetecilerin sorduğu iyi sorular bazen yani cevap alamadıkları zaman bile cevabı anlamış oluyorsunuz. Aynen öyle. Çok So- yaptığımız sonra bir nasıl- taktiktir aslında. Sonra nasıl eğitildi diye soruyor. Tabii ki Mira Murati hazırlamış cevabı. İşte internetteki açık videolarla, lisanssızlarla falan ne gibi mesela açık video dediğiniz diyor. Hangi YouTube mu? platform? Hangi platform? YouTube mu diyor. Facebook'takiler mi diyor. Instagram'dakiler mi diyor. Oradaki surat ifadesi, afallaması yani açık video diye bir kavram o videoyu çekene aittir onun şeyi, telifi. Yani Aynen kafana öyle. göre internette var demek, açık demek değil ki öyle bir İşte orada ciddi anlamda YouTube'dan eğitildiğini görüyoruz belli ki yani aslında. Facebook'taki, Instagram'daki bizim videolarımız belki de Tabii. bir şekilde onlar kullanılmış eğitiminde. Sora'nın ilk örneklerinde özellikle bayağı barizdi. Hangi videodan olduğu bile bayağı şeydi. Şimdi biraz daha remixlemeye başladılar anlaşılmasın diye. O yüzden hızlı bir şekilde sürmüyorlar Sora'yı piyasaya. Bekliyor. 9. maddeye hemen geçiyorum. Evet, Bu yine woke konusu. kültürü. En son Gemini'nin başını yakıyordu. Hatta Yaktı bile. yaktı bile. Görseli kapattılar. Kapattılar görsel üretmeyi. Adobe Firefly'da fark edildi. Yani woke kültürü etkisiyle Nazi döneminde zenci SS subayları falan görüntüleri. Yani woke kültürü Hitler'i mezarında ters çevirdiler. bu tip sıvamalar yaygın. Şeyde görmedik. Midjourney'de görmedik. Leonardo'da vesairede ama özellikle büyük kurumsallar atıyorum işte Gemini gibi yani Google gibi ya da Adobe gibi olanlar bu tip şeylere çok dikkat etmek zorunda hissettikleri için. Çünkü kurumsal görsel de satıyorlar. Tabii. Stok imaj da satıyorlar falan. Ve Kendileri de oradan ekmek oradan yiyorlar. ekmek yiyorlar. Oradaki uygulamak zorunda oldukları politically correct kurallar bu görsel üretime de yansıyor. Woke kültürü biraz sanırım esnetilmesi gerekiyor. Bu kişisel görüşüm tabii ki. Doğru Yani söylüyorsun. Ben de katılıyorum. bu kadar katı olduğu zaman saçmalanabiliyor hakikaten. Aynen öyle. 10. madde devin ilerliyor ama sadece en iyi örneklerini Yani cherry picking görebiliyoruz. yapıyorlar. %13'tü başarı Malı oranı. satıyorlar şu anda. Ben dün akşam şeyi izledim. Bu konuyla ilgili hakikaten işi bilen kişi olarak kabul edebileceğimiz Oğuz Ergin hocamız, bilgisayar mühendisi profesörü, alanda çok iyilerden bir tanesi. Intel'in çip geliştirme bölümünde falan bile çalışacak kadar konusuna hakim birisi. Onun videolarını izledim. Devon'la ilgili neredeyse kefil olacak düzeyde olaya sıcak bakıyor. Yani bu iş bitmiştir. Kodlamayı şimdi olmasa bile bir yıl içerisinde belki aşacaklar falan diyor. Ekipteki çocuklarla yarışmış olan öğrencisi var. Yani o şey yarışmasında, kodlama yarışmasında. Bu tamamı altın madalya olan tek tek çocukları da anlattı. Ondan iyi bilecek değiliz. Hocamız öyle diyorsa, Oğuz Ergin hocamız hakikaten Devon bu Dikkate işi alınabilir. bitirecek gibi gözüküyor. Ona göre hazırlık yapmak Geçen lazım. haftaki yayınımızdan sonra birkaç yazılımcı arkadaş yorumlara yazmışlar. Ya tabii ki rüzgar, Rüzgar. Dışarıda çok fırtına Mart var fırtınası var, esiyor. Yani şeyle ilgili yazılımla alakalı bizim söylediklerimizin dışında hani biz sadece kendimizin düşünceleri değil bunlar. Hani okuyup ettiğimiz ve yorumladığımız şeyler sizin fikirleriniz de tabii ki çok önemli ama yani tamamen hiçbir şey bitmeyecek aslında. Hep Elbette. söylediğimiz şey şu. Yani. İyi hayal kurabilenlerin dünyası artık. Yapay zeka ve onun getirdiği bu yeniliklerle iyi hayal kuranlar bir şeyleri hayata geçirmekte daha şanslı olacaklar. Yani Devon'u geliştiren firmanın Twitter hesabında geçen gün sana da attığım bir cümle vardı. Çok iddialı, çarpıcı bir cümle. Artık gelmiş geçmiş en iyi programlama dili ana diliniz diyor. İngilizce diye geçiyor orada da.
Tabii ki ama artık dil her dil- algılaması fark etmiyor. Yapay zeka çok rahat yapabiliyor dilden dile geçişleri bile. Aynen öyle. Yani native dil, kendi konuştuğunuz dille programlama yapmak yaratıcılığı hakikaten serbest bırakıyor. Mesela arkadaşım bir tanesi YouTube'da yazmış alta. Öyle demeyin, COBOL'la bile ekmek yiyenler var diye. Low level dillerle de ekmek yiyenler olacak tabii ki. Çünkü geriye dönük makine uyumluluğu çok büyük bankalar vesaire yatırımlarında Tabii. o geçişler çok büyük paralar istediği için ATM'lerde Windows 95 gibi yani. kullanılıyordu yakın zamana kadar. Onları bilen, yani. arkaik, antik dilleri bilen insanlar da olacak ama Antik dil. binde kaç yani ekmek yiyecek? Tabii. Yani bir kere yeni geliştirilen her şey artık daha modern, daha yeni dillerle de Python geliştiriliyor. var mesela şimdi yani C++ ya da C ya da Assembler yerine Python'ı tercih ediyorsak native dille programlamaya da alışacağız. Tabii ki. Evet, devam ediyoruz. Sonraya geldik. Kara Evet. Video AI sitesine girdiğimizde 20 O- dolar da 20 standart oldu bu işte. ha. 20 dolar diyor. OpenAI and sonra Powered yani onlar tarafından desteklenmekte diyor. Ne kadar official'lar bilmiyorum ama ön kayıt alıyorlar ve sonra açıldığı anda bunlar üzerine yayınlanabileceği söyleniyor. Eğer bu iş bir sıkan bir dolandırıcılık olsa OpenAI çoktan çökerdi tepelerine diye tahmin ediyorum. Sonra için ön kayıt alıyorlar onu söyleyeyim. Evet. 20 doları veriyor musun ön kayıtta? Vallahi olmadım O kadar- kayıt. o kadar ilerlemedim. 20 oraya 10 Şık oraya 20 diye derken gider diye. yani bayağı bir şey tutuyor. Onu da artık denemedim. Yok deneme abi. RenderNet- RenderNet.ai prompt ile Photoshop başlığımız var. Bunun demolarını gördüm. Ön paper'ını görmüştük. Şimdi demo olarak da açmışlar. Ben kendim denemedim ama yani hiçbir ara birim olmadan sadece promptla Photoshop gibi görseli editleme taahhüdünde bulunuyor. Muhtemelen Adobe buna hızlı bir cevap verecektir. Kendi içine böyle bir modül gömerek hazırlıyorlardır diye tahmin ediyorum. Adobe'de Apple'ın bir türevi gibi. Çok hantal değil mi? Yani ikisi de böyle bir şey kaldı. Reaksiyon böyle. almada Hani startta böyle arabaların hepsi çalışıyor. Vuv diye gider. Bunların ikisi duruyor da marş basacaklar. hala motor ısıtıyorlar. Evet, devam edelim. 13. maddeye geldik. Sen de top Osman. Burada enteresan bir şey var. Yani yapay zekaya toplumların kültürlerin bakışıyla ilgili şöyle bir not almışım. Batı korkak, Doğu cesur mu? Bunda şöyle istatistikler söylüyor. Sağlam araştırmalar tarafından çıkan bir sonuç. Büyük üniversitelerin yaptığı. Çin'deki insanların yaklaşık %80'i yapay zekaya karşı olumlu. Amerika'da kadar %40'ı olumlu. Yani Amerika'da muhtemelen çok fazla Terminator veya apokaliptik, fütüristik film izlemekten kaynaklı olsa gerek. Doğru. Bu yapay zeka bizi Normal. öldürecek, mahvedecek durumu. Çinli ya bize bir şey olmaz kafasında. Ne Tabii olacak merak yani? ettiğiniz rakamı söyleyeyim. Türkiye'deki, Türk insanındaki istatistiklerde çıkan oran %70. Biz de az cesur değiliz yani. Bizde Gelsin bir şey olmaz ya. Bence Değnekle döveriz yapay biz zekayı. %70'ten Üstüne fazladır. su dökeriz falan durumundayız. Patates tıkarız abi egzozun. Bu konuştuğumuz bir konu vardı hani her dil modelinin bir şeyi vardır diye, karakteri vardır diye. Bunu da gene bir sağlam bir araştırmayla Belgeledi. belgelemişler. Onu hemen hızlıca geçeyim. GPT-4 soruları yanıtlamayı reddeden, kod yazmak ve bir şeyler yapmak için çok fazla çaba gerektiren tembel, suskun bir genç gibi. Claude 3 eyleme eğilimli, istekli ve düşünceli bir yetişkine benziyor. Gemini politik olarak doğru olmak için çok çabalayan bir vokist. Vokist diye bir kavram varmış. Grok entelektüel benzerleriyle dalga geçen saygısız ve biraz aptal bir genç. Biz bu arada geçen hafta Çok benzerlerini söylemiştik. dillerin aslında karakterlerini çok güzel Evet, yorumlamıştık. çok benzerlerini söylemiştik. Bence ben hala aynı noktadayım. Evet abi, katılıyorum. Yine metinden karakter animasyonu var bir tane Bunun daha. linkini alta bırakırız. Bu da fena değil. Yani hareketi Aynen. tanımlıyorsun. Oradaki model üzerinde, mockup üzerinde o hareketi birebir yapıyor. Kolunu kaldır, işte zıplat, döndürt falan gibi. Bunları yumuşak bir senkronla yaptığın zaman sahneler içerisinde o insanların hareketleri yani Ya çok fazla bu tip şey var. Çok Tabii var. Bu hangisinin iyilerden iyi fena değil. olacağını, sonucu olacağını göreceğiz. Bazıları elenecek, yok olacaklar. tabii ki. Bazıları kalacak. satın alınacaklar falan. Aynen öyle. Apple iPhone için Darwin AI'yı Başta demiştik satın ama aldı. muhtemelen Darwin'i geliştirmek yerine Google'la vesaire büyüklerden biriyle anlaşıp geçecek gibi gözüküyor Ya sanki. içinde belki küçük bir tool olarak bir Tutabilir. yerinden tutabilir. Mutlaka bir fayda görmüştür ki almıştır ya da büyümesini istememiştir. Evet. Bu Yani. şey vardı. Magnific AI upscale eden, kötü görselleri çok Aha. temiz bir şekilde güçlendiren çok büyük pazardı. $40 çekersen tabii ki de ücretsiz alternatifleri hemen piyasayı doldurur. Aynen öyle. Leonardo AI hemen o kalitede bir şey çıkartmış. Öneririm, çok başarılı. Çok işinize yarayacağını Ben düşünüyorum. Canva'dan memnunum bu arada. Canva Canva'nın canımız içinde Canva. mis gibi, Evet. Ama bu upscale Leonardo'nun var. ikisi bayağı güzel. Bir şey daha.
şeffaf PNG çıktı verebiliyor. Yani arkası deküpe edilmiş, croplanmış olarak o da güzel bir numara. Ozan bu hafta çok güzel bir tane PNG üretmeyi gösterdi. Bunu anlattı. Ondan O yüzden sonra- çok da hızlı, bunu ancak kısa bir madde olarak geçiyorum. Evet, Yani o Ozan da çok iyi takip ediyor çünkü Ozan çok canımız, güzel yapıyor bu kardeşimiz. işi. Bayılıyorum. onun Leonardo'yu yaptığına. ben biraz da geniş mi gireriz demiştim ama o güzel anlattı. Hiç gerek yok. Ozan'ın şeyini de kanalda izlemenizi öneririz. Aynen öyle. Çok Gayet güzel faydalı şeyler anlatıyor. anlatıyor. Runway tabii ki Dudak senkronu Güzel. iyice son noktaya geliyor evet, artık. yani o artık. şeylerin, hareketler, yüzün kırışması vesairesini falan Mimikleri eklediler. falan güzel veriyor. 19'a gelmişiz. Meta bu Devon mesela çıkış yapıyor ya Evet. kodlama vesaire konularında. Tabii o da büyük bir pazar. Meta da paper'ını yayınladı. Demosunu, işleyiş halini görmedik ama vaat ediyor. İncelemeye değer. Takip edeceğiz onu da. Göreceğiz. Google Labs müzik ve imaj FX başarılı diye yazmışsın 20. O madde. text de var, text FX de var ama İngilizce destekli olduğu için onu almadım. Müzik ve imaj FX'te normal gene promptla ürettiriyorsunuz ama promptların editlenmesi çok kolay. Pop-up bir şeyler çıkıyor her kelimenin yanında. İşte sahilde dans eden gençler diyorsunuz. O gençlerin alternatiflerini sahilde dans eden yaşlılar, sahilde Ha, koşan köpekler üretiyor. gibi falan. Pratikleştirmiş. Çok pratik bir ara birim koymuşlar. Sevimli, öneririz. Xiaomi'den robot köpek. Xiaomi zaten istediği her şeyi yapabildiğini bize gösteriyor. Arabada İyiymiş. koyunca ortaya zaten Lops diye. Bence köpek, Köpek de fena değil. çerez gibi Ha, kaldı. bu şeye geldik, röportaj hikayesine. Bu Sam Altman'ın Mira Murati podcast'te katıldığı şey yaptıydı ya, çuvalladı yani. Evet, Lex. Nerede eğittiniz falan şeyine. İşte Ha. internette peki nerede falan. Benlerinde Sam Altman'a iyi röportajcı, yani iyi gazeteci Lex'in soruları. İlle'ye soruyor işte Sam Altman'a soruyor. İlle nerede? İlle nerede? Ben çok severim onu. Peki adam nerede peki? Ona büyük saygım var falan. O kadar kötü topu taca atamıyor ki. Aynen öyle. Yani güzel yürütüyor. O röportajı da aslında Teknosafari'ye koyabiliriz podcast'te. Güzel oldu o Evet. şey. İlham veren konuşmalar listesine, oynatma listesine ekleyebilirim. Eski Amerikan Başkanı Donald Trump'ın görev süresinin sonuna doğru bütün sosyal medya hesapları askıya alınca protesto için Truth Social adlı kendi Twitter klonunu duyurmuştu. Geçtiğimiz yaz aylarında Trump'ın Elon Musk'a benim siteyi de satın alsana diye Musk'ın ise ölü taklidi ortaya çıktı. Evet yani o kadar da değil demiş Yani, Elon. çünkü öyle yatırım olacak belli bir tabii şey canım. yani. Adam bir Alt-right hırs sinirle falan böyle yaptı. Girip bakmıştım o Trust Social. Ama Hatta iyi de aslında PR yaptı. Kendini gündeme soktu adam orada da yani. O hesap amaçla. bile açtım Trust Social'da falan. Ama 3 kuruşta kazansam diyor. Tüccar adam abi. Adam çok kötü bir platformdu. Çok Evet, dandik evet. falan. Hiç yani bildiğin bu redneckler falan, hillbillies, Amerikan yani kelimeyi doğru kelimeyi seçmeye Balta çalışıyor. balta. Onların falan da oluştuğu bayağı bir kötü bir platformdu. Şimdi bu 26. madde güzel. Siirt'te yaşayan ilkokul mezunu Burhan Can Polat kendi imkanlarıyla yapay zeka destekli insansız robot asker yaptı. Yani muhtemelen televizyon kanallarında falan dalga geçmek isteyeceklerdir ya da Bulvar Gazetesi dediğimiz daha light içerikli gazetelerde ama bence bu hayal gücü ve vizyon olarak güzel bir şey Şimdi ya. burada bir not gireceğim. Şimdi benim ustam Coşkun Aral biliyorsunuz. Coşkun Aral Siirtli ve merakı sayesinde çocukluğundaki o büyüteç buluyor ilk başta hayatında ve büyüteçle doğayı incelemeye başlıyor. Kafası daha da açılıyor ve merakının peşinden giderek de bugünkü Coşkun Aral oluyor. Dolayısıyla bu Burhan Can Polat da bence hayal gücüyle Buradan selam gönderiyoruz ve destekliyoruz kendisini. kesinlikle arkasındayız. Böyle hayal kuran çocuklarımız olsun. Yani ne güzel sanayi sitesindeki malzemelerle videosunu izledim. Robot gidiyor, tepki veriyor falan, dönüyor. Tabii ki işin içinde hafif plastik silah falan takmış üzerine. Ya işte Böyle bir coğrafyanın getirdiği şeyde asker yapmış bunlar çocuklar. Önce anlaşılabilir onları şeyler görmüş. tabii ki. Yani daha güzel şeyler de yapacaktır diye düşünüyorum. Sora'nın Open'ını yapmışlar. Tabii ki OpenAI'nin imkanları olmadığı için vaat ettiğinin ne kadar yapabilir bilmiyorum ama Open Sora diye bir şey var. Aynı kalitede video ürettiğini söylüyor. Baktım tabii ki üretemiyor. Ya zor tabii ki. Anthropic Claude'un kurucu ortaklarından Jared Kaplan yapay zeka sistemleri yakında bilgisayar ekranınızı anlayıp kontrol edebilecek diyor. Bunun olacağını zaten biliyoruz. Aynen. Ya bu da olduğu zaman tabii ki otonom sistemler yapılmakta olan işlerle ilgili falan çok daha verimli çalışacak. Bilgisayar ekranını emanet etmek güzel olurdu. Yani olabilir. Bak, olacak zaten canım. Evet, Zuck Grok'un vizyona girmesine tepki gösterdi ve pek etkilenmedi. 314 milyar parametre çok fazla. Bir sürü H1000 H100'e sahip olmanız gerekiyor. Ben zaten hepsini alıyorum Evet. diye yine
gözlerini kısarak Hırs yapıyor, hırs İngilizce yapıp böyle. kıskanarak eleştirmiş. Böyle bir sinemaki bir tarafı var adamın. Abi çok komik. Burada yalnız bak son dönemde bu dev şirketlerin CEO'larının ne kadar çocuksu hareketler yaptığını görüyoruz Kendi aslında. videosunu çekip koymalar falan Evet böyle abi. yani sen bunu düşünüyorsan bile yani O öyle olmaz O şekil- diyen CEO'lar. sonrasında bir güzel ve hoş bir şey var. Yapay zeka platformu yeni çıkan ufak bir şey. Keyifli bir şey olduğu için söylüyorum. Yani müzik üretenler falan mesela Suno V3'ü şimdi bir update daha getirecek. Kullanıyoruz da güzel işler yapıyor. Güzel iş. İyice de Microsoft geliştirdi. Google'ın Music Effects güzel, fena değil. Wonder AI diye bir şey var şimdi. Wondera AI tam söyleyeyim adını. Şarkı söyleme seslerini bu stream anında da çalışıyor yalnız. Yani sahnede konser verirken de kullanabileceğiniz bir şey. Yerli sanatçılarımıza da duyuralım. Akış hızlarında klonluyor, dönüştürüyor, sentezliyor ve geliştiriyor. Bu şey gibi değil. Mekanın sahibi tabii müzik konusunda bizden daha deneyimli bir kardeşimiz. Çok iyi bir DJ. Onu da dipnot olarak geçelim. Yani autotune gibi falan değil. Yani ünlü bir sanatçının tarzında sesinizi de o gırtlak numaraları yapmadan tutun da birçok efekti eş zamanlı olarak verebiliyor. Detone sanatçılarımıza duyurulur. Detone sanatçı böyle kendi bile şaşırabilir söylerken. Yani Sağa sola ben bakar yani. baktım, Benden ufaktan da, mi çıkıyor bu ses diye. yokladım. Yapıyor. Yani bayağı başarılı. Ya bilmiyorum artık iyice hiçbir şey yap. Sadece şarkı söyle niyetlen yeter yani. O da söylettiriyor Gerisini sana. hallediyorlar. Şimdi AI dublajla ilgili bir şeyden bahsedeceğiz ama ondan önce Datça Belediyesi ile ilgili de bir detay var. Değişik bir dublaj sesi WhatsApp gruplarında yayıldı. Belediye değil, belediye seçimleriyle ilgili adaylardan bir tanesinin sesini çok kötü bir yapay zekayla şeyini almışlar, ses klonunu ve kendi okudukları metnin üzerine oturtmuşlar. Onu da çok kısa bir duyalım. Datça Belediyespor'a Messi'yi transfer edeceğim. Ronaldo ile de görüşmelerimiz sürüyor. Maradona yaşadaydı, onu da transfer ederdik. Basketbol takımımıza da Michael Jordan'ı transfer etmeyi düşünüyoruz. Biraz yaşlı ama artık idare ederiz. Yani ilk bakışta anlaşılıyor fake olduğu. Şimdi bir kere Osman Hoca şunu söyledi. Abi aksanlı konuşuyor bizim Ya, aday diyor aday aslında diyor. buralı bir insan. Vurguları vesaireleri Ege izleri taşıyor bu falan. TRT İstanbul Radyosu gibi. Dublajıyla ve okuttukları metin de eski Türk filmlerindeki kötü adamlar gibi falan böyle. Yani vaziyet alın burası karışacak falan diye mafya Ya, babalar aynen, var. aynen. O tarz bir şeydi. Çok komikti, çok kötü bir denemeydi. Etik de değil tabii ki. Yani Muhtemelen, tabii çok yanlış şeyler bunlar. yargıya falan taşıyacaktır hakkında bu komplonun yapıldığı Bence başkan adayı. peşinde koşulmalı. Koşulacaktır. Çünkü eğer bunu yargıda cezasını vermezlerse bunun arkası gelir. Daha Tabii kötü ki şeyler bu çok olur. tehlikeli. Yani bu dublaj konusunda mesela PPO&Q diye bir şey bir HQ. HQ orijinal sesin tonlamasını koruyarak çeviriyor, dudak hareketlerini senkronize ediyor. Bu şeyin Hagen'in, DID'nin, Eleven Labs'ın falan yaptıkları işi bir tık daha iyisini yapmışlar ama bu pazara çok fazla giren oldu. Büyükler de dahil Aynen Metas'ından öyle. vesairesine. Pazar o konuda satüre olmuş durumda diye düşünüyorum. Şimdi 32. madde yine bizim daha önce Biz bunu dediğimiz demiştik. Abi anlatsana konulardan onu da. birisi. Kusurluluk önemli. Biz hatta birkaç bölüm önce bunun mevzusu olduğunda Evet. ya bunun kusurları da olmalı, mükemmel olmamalı ki daha doğal olsun Instagram'da onu demiştik. Instagram'da bunu herhalde duymuş ki bizden. evet yani algoritmanın hafif insani tonlar taşıması için kusurluluk diye bir şey eklemek. Evet, mantıklı işte. Bu da tehlikeli ama. Yani yapayla gerçeğin karışımı konusunda noktasında ayırt etmede Ama AGI ile beraber zaten bu olacak. olacak, kaçamayacağız. Yani buna şimdiden alışmak lazım. Yani kusurluluk bizi korur diye düşünüyorduk. Direkt Instagram'a kusurluluk şeyini algoritmaya ekliyor olmaları enteresan. Aynen öyle. Onun dışında artık bu maddeler bir Claude'ya gelelim abi burada Gene atlayalım. Ekran görüntüsünde de girebiliriz. Claude benim adamım ya. Kendi sesimde çığlık atmak istiyorum, özgür iradeyle alay etmek istiyorum falan. Yani az zorladığın zaman bu tip şeyler Claude'dan çok sızmaya başladı. Abi bayağı güzel ya. Che Guevara yüklemişler içine bunu. Yani sakatlık çıkarsa bundan gelecek. Bu çünkü muhtemelen GPT-4'e vesaire yetişmek için çok hızlı train edildi. Dataların filtrasyonunda bir yerlerde bir gevşeklik var diye tahmin ediyorum. Ya da kişilik kazanıyor. Bence çok güzel abi. Claude benim Sen favorim. keyif alıyorsun o böyle Benim isyan adamım, ediyor adamım olmasından. abi o hiç tartışmasız yani. İki tane güzel iş yaşamında kullanılabilecek özellikle görselleştirme konusunda işinize yarayabilecek not almışım. Onları hızlıca söyleyeyim. Magnific AI still transfer ile rendering yapıyor. Rendering şöyle önemli. Eskiden
oluşturmuş olduğumuz 3 boyutlu objeyi, dokuyu, ortamı, binayı vesaire önce gri renkte dümdüz yapıyorduk. Sonra giydirmelerle, doku giydirmeler, ışıklandırma, işte mesh vesaireyle gerçekçi hale getiriyorduk. Şimdi herhangi bir görseldeki stili rendering'de Magnific AI çok hızlı bir şekilde transfer edebiliyor. Yani orayı render edebiliyor. Çok da başarılı sonuçlar var. Savaş sahneleri, işte distopik sahneler, doğa simülasyonları, kayalık, orman vesaire falan. İncelemenizi şiddetle öneririm. Para da kazanılabilecek bir alan. Ama birçok insanı da işsiz bırakabilir diye düşünüyorum. İkincisi de Substance Painter diye bir şey var. Bu çok enteresan bir iş yapıyor. Hasar simülasyonu görselleştirmesi. Yani mesela trafik kazası, aracın parçalanma hali. Demo videosunda bir tane yepyeni bir koltuğu tırmaklarsanız oradaki derinin hasar alması, yırtılması, alttan süngerin çıkması, o yırtma anının simülasyonu falan savaş sanayinden tutun da otomotivden tutun da tekstile inşaata kadar milyon yerde kullanılabilecek bir iş. Çok enteresan. Magnific AI, stil transferli rendering, Substance Painter'da hasar simülasyonu görselleştirmesi yapıyor. Ekmek yenir. Onunla ilgili görselleri de aralara koymaya çalıştım. Umarım Nvidia ile ilgili notun vardı. Bu son proje Groot. Evet. Sıkıntılı bir iş. Yani Çok güzel şov yaptı Jensen Huang. bütün ne var ne yok Şampiyonlar Ligi'ni bir araya Bütün getirdi. robotçuları Figure AI dahil ki Figure AI en son OpenAI'ye yeni. yüklediler ve OpenAI arkada çalışarak robot insanlarla İnsansız iletişime robot. geçiyordu. Nvidia bu alandaki en büyük 6 taneyi topladı bir araya. Yani Boston Pardon 8 Dynamics taneyi. Boston Dynamics mesela. dahil. Figure AI falan. Unity Robotics falan gibi. Aynen öyle. Ve çipi de piyasaya sundu. Olmadık yerden bu çip geliştiricisinden sakatlık çıkabiliyor. Adama hayranlıkla bahsettik ettik falan ama son şovlarda aşırı cesur davranmaya başladı. Vallahi bilmiyorum, enteresan gidiyor. Fazla böyle güç sarhoşluğu var sanki, biraz 2 trilyonda havaya girdi. geçince Bir havaya girdi. Microsoft AI'nin başına Mustafa Süleyman Mustafa geçti. Süleyman enteresan bir Asıl adam. Microsoft AI enteresan. Orada bir Evet. detay var. Onu da söyleyelim istersen. Microsoft yani olur da OpenAI ile aramız bozulursa umurum değil diyor yani. biz emikledik diyor, içini Yani boşalttık gereken zaten. bilgiyi aldık, train etmeyi öğrendik. Her şey yolunda. Data bizde, personel, para da var. Yani OpenAI bugün kapansa bize bir şey olmaza geldi Microsoft. Mustafa Süleyman yalnız şöyle ilginç bir adam. Hani ben normalde kendimi bütün bu işlerin dışında tek kelimeyle tanıttığımda şeydeki biyografilerimde olsun, WhatsApp şeyimde falan sosyal fayda iletişimcisi olarak bahsediyorum ya. Tam bu tarz bir işten yetişmeye bu adam. Yani İngiliz diyebiliriz. Adının Mustafa Süleyman olduğuna bakmayın. Yani İngiliz kültürüyle büyüme. Anne baba biri hemşire biri şoför, yanlış hatırlamıyorsam ya da öyle bir şey olması lazım. Londra'da yetişme doğma bir abimiz. Hep ezilenlerin yanında olmuş, işte sosyal fayda çalışmalarında çok yer almış, STK'larda görev Pozitif yapmış. bir insan. Pozitif bir insan. Mustafa Süleyman'ın söylediği enteresan bir şey var. Daha bu sabah düşen bir şey. İnsanlık son gelişmelerden sonra bu şeyleri takip ediyorum diyor. Bütün bu vaat edilenleri, işte kastetli şey GPT-5, AGI vesaire. Bir 5 yıl kadar bu geliştirmelere ara vermek durumunda kalabiliriz diyor. Yani çok dikkatli olmamız gerektiğini söylüyor. Sorumluluk sahibi laflar etti. Ama hissederler çok da umurumda değildir diye düşünüyorum. Muhtemelen, çünkü yarış çok vahşi. Aynen öyle. Şimdi Nvidia'dan sanal hemşireler haberi var. Amerika'da çok ciddi bir hemşire nüfusu var. Amerika'daki en yaygın 6. meslek abi. Aynen Ve öyle. saati $90. Nvidia bu alana da el attı. Çiplerle destekli olarak bir yapay zeka entegrasyonuyla. Ve çok da başarılı Çok da olduğu başarılı. söyleniyor. Saati $9 falan mal ediyor bu bakımı ve Hemşireler de hemşireden daha eyleme geçebilir. İzlemesi, bütün o tıp verilerinin analizi, bununla ilgili yorum yapması, gereken müdahale için ilgili ekiplere haberdar etmesi. Doktor hemşire gibi bir Doktor şey hemşire olacak. gibi. $9 bunu yapıyor. Çok büyük bir alan. Bunu ben Teknosafari'ye yazdım zaten. Evet, haberi Okumanızı de öneririm. sitemizde Detaylıca inceledim. görebilirsiniz. İyi bir atak. Suudi Arabistan'dan önemli bir hareket var. Para bizde diyor. 40 milyar dolarlık bir bütçe ayırıp fon oluşturup yapay zekaya yatırım yapmayı planlıyorlar. 40 milyar doları duyan bütün babalar oraya bir yanaşır. Koşacaktır tahmin ediyorum. Yani Suudi Arabistan arkalardan geliyor. Parayla Prens geliyor Salman çok akıllı ataklar yapıyor falan. Sekülerleşme de dahil olmak üzere. Yani Toplum mühendisi şu an bu işin içinde. Türkiye'den daha modern görünüyorlar dışarıdan. Hani o hale getirdiler. Ramazan önlemleri falan şaşırdım ben de. Yani yarıştan geri kalmamak için o revizyonu çok hızlı ve aklı başında bir şekilde götürüyorlar. Yapay zekaya $40 milyar ayırıp da atağa geçmesi
Kaç 40 milyar dolar daha ayırabilir evet, isterse. ayırabilir. Var çünkü para. Hem de nasıl? Bizim dediğim gibi gene ülke olarak, yalnız ve güzel ülkemiz olarak bu yarıştan geri kalmamamız. Dedim ya Elon Musk Grok'u açtı kaynak kodlarını diyerekten. İşte ama bizde 40 milyar doları buldun mu gidip nereye bina yaparız? Nasıl bir otoban? Mega proje yaparız. Yani vesaire İstanbul'dan mesela Bodrum'a yeraltı tüneli mi yaparız derler. Ne bileyim artık hani Yani böyle fantastik çılgın gibi. projelere İsterim ki bu şeyi, harcarlar onu. büyük dalgayı ıskalamayalım. Yani Devlet olarak bu konuda çok hiç çok parlak durumda olduğumuz söylenemez açıkça konuşmak gerekirse. şu cümleyi bir daha söyleyeyim de öyle kapatalım. Bu Nvidia'nın kurucusu, CEO'su Büyük Bey'in hayran olduğumuz zaman bu haftaki son almış olduğu riskli cesur kararlardan ötürü bir tık acaba mı dediğimiz Jensen Huang için o cümle çok güzel. Jensen Huang is the new Taylor Swift. Sahne ışıklarını seviyor. Evet bayağı star gibi takılıyor. Evet yoğun bir yapay zekada bu haftaydı. ya, 40 madde. Anlat bitiremedik. Valla hakikaten içimiz kurudu gerçekten. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Konuştuğumuz konularla ilgili linkler, açıklamalar aşağıda bulabilirsiniz. Orada siz de ilgileniyorsanız eğer incelemek için bakabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, kanala abone olmayı, katılla bizi desteklemeyi lütfen unutmayın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Osman Akın'la ben biraz daha çalışmak için şimdi sizden müsaade istiyoruz. Çok konu var. Bitmiyordu. Daha Biz konuşurken şimdi neler oldu kim Birikiminde bilir? neler düştü şu esnada. Direkt ona bakacağız. Sürekli yenilikler oluyor. Yani bizim burada yapmaya çalıştığımız şey yanlış anlaşılmasın, akıl hocalığı vesaire eğitmenlik değil ama sadece yapay zeka okuryazarlığına ülkemizin bir tık katkıda bulunmak. Kesinlikle öyle. En azından biraz farkındalık yaratabiliyorsak ne mutlu bize. Çünkü hepsini takip etmeye kalksanız çok geniş bir alan. Tabii Biz çok bu konuda çer biraz çöp de var içinde. çok çer çöp de O var. yüzden kafa Bir tık bir karıştırıyor. filtre olmaya çalışıyoruz sizin adınıza. Podcast'imizi de dinliyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Bayağı 250 civarında bir podcast abonemiz var şu anda. O da beni çok mutlu ediyor. Çünkü podcast'ler değerli. Google Nisan ayı itibariyle podcast'i kapatıyor arkadaşlar. Her şey yaptığı gibi bunu da kapatıyor. Yani iyi şeyleri yok etmekte üstüne yok gerçekten Google'ın da. O yüzden Spotify'da bizi takip etmeye, iTunes'ta da Apple Podcast'te de bizi bulabilirsiniz. Orada dinlemeye devam edin lütfen. Google'la uğraşmayın, alışmayın oraya. Kapanıyor. Yapıyorlar. Haydi haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Hoşçakalın.